Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarlarda dağlarla çevrili küçük bir köyde yaşayan yoksul bir oduncu varmış. Bu oduncu karısı ve iki çocuğuyla birlikte eski çatısı akan bir kulübede yaşarmış. Geçimlerini sağlamak için her gün ormana gider. Odun keser, kasabada satarmış. Oduncu sabah gün doğmadan kalkar, baltasını alır ve ormanın yolunu tutarmış. Akşama kadar çalışır, sırtında ağır odunlarla eve dönermiş. O gün ne kadar odun kesebilirse o kadar para kazanırmış. Ama bazı günler olurmuş ki ne odun bulabilir ne de satacak bir şey çıkarabilirmiş. Oduncunun köyde zengin bir komşusu varmış. Bu komşu çok varlıklı ama bir o kadar da cimriymiş. Sürekli oduncuya yardım edeceğini söyler ama karşılığında onun küçük oğlunu yanında çalıştırmak istermiş. Oduncu ise her defasında evladımı kimseye vermem. Aç kalırız ama ayrılmayız dermiş. Günler geçmiş. Bir kış günü gelmiş ki her yer karla kaplanmış. Oduncu günlerce ormana gidememiş. Evde yiyecek kalmamış. Çocuklar açlıktan ağlıyormuş. Oduncu çaresiz kalmış. Ama yine de komşusuna gitmeye razı olmamış. Bir sabah kar biraz hafifleyince oduncu baltasını alıp ormana gitmiş. Ama her yer buz tutmuş. Ne kesilecek ağaç bulabilmiş ne de çalışabilmiş. Tam umudunu kaybetmişken yerde eski, paslı bir sandık görmüş. Merakla sandığı açmış. İçinde eski bir kandil varmış. Bunu götüreyim, hiç yoktan çocuklar oynar diye düşünmüş. Eve dönmüş, kandili çocuklarına vermiş. Çocuklar kandili temizlemeye başlamış. Birden kandilden parlak bir ışık çıkmış ve içinden bir ses duyulmuş. Beni özgür bıraktınız, dileğinizi söyleyin. Herkes şaşkına dönmüş. Oduncu önce korkmuş ama sonra cesaretini toplamış. Bizim tek isteğimiz ailemle birlikte aç kalmadan yaşayabilmek demiş. Bir anda kulübenin içi yiyeceklerle dolmuş. Eski kulübe sağlam, güzel bir eve dönüşmüş. Kandilden çıkan ses, iyiliğiniz ve sabrınız sayesinde bunu hak ettiniz demiş ve kaybolmuş. Ertesi gün zengin komşu olanları görünce şaşırmış. Oduncuya sormuş. Bunu nasıl başardın? Oduncu biraz düşünmüş. Sonra ona ders vermek istemiş. Ormanda sihirli bir ağaç var. Ona 3 kez vurursan altın yağar demiş. Bunu duyan aç gözlü komşu hemen ormana koşmuş. Gördüğü her ağaca vurmaya başlamış. Ama ağaçlardan altın yerine arılar çıkmış. Komşu arılardan kaçarken perişan olmuş. Köye geri döndüğünde herkes onun haline gülmüş. O günden sonra kimseyi kandırmaya çalışmamış. Oduncu ve ailesi ise mutluluk ve huzur içinde yaşamışlar. Gökten 3 elma düşmüş. Biri bu hikayeyi anlatana, biri dinleyene, biri de sabretmenin değerini bilene.